Merhaba astroloji ve finans tutkunları. 1929'da dünya çökerken, 2008'de bankalar yanarken, gökyüzü çoktan kararını vermiş miydi? Dünyayı dize getiren bu iki devasa çöküş, sadece açgözlü bankerlerin, yanlış politikaların ya da şişirilmiş balonların eseri miydi? Yoksa gökyüzü, demir bir eldivenle eski düzenin suratına tokat atarken, çoktan her şeyi haykırmış mıydı? Tarihin en kanlı borsa katliamları tesadüf mü? Yoksa Satürn'ün soğuk, acımasız orayla Uranüs'ün şimşek gibi inen yıldırımı, Plüton'un zehirli, derinlerden yükselen lavı aynı anda çarpıştığında yeryüzüne inen kozmik bir infaz mı? Finansal astrolojinin karanlık, nemli koridorlarına bir kez daha iniyoruz. Ve bu sefer soru, bir hançer gibi keskin. Gökyüzü bize bir sonraki büyük enkazı, bir sonraki kabusu mu işaret ediyor? Bugün borsa grafiklerini sadece mum çubuklarıyla değil, gezegenlerin acımasız, soğuk dansıyla okuyacağız. Finansal astroloji, kralların gizli silahıydı dün. Bugün Wall Street'in en derin, ışık girmeyen odalarında fısıldanan bir gerçek. Akademisyenler tesadüf diye omuz silkip geçerken, biz 1929'dan 2008'e uzanan kanlı izleri takip ediyoruz. Ve o izler, hep aynı devlere çıkıyor. Satürn'ün demir zincirleri, Uranüs'ün elektrikli fırtınası, Plüton'un karanlık mezar kazıcısı. Bu yazıda tarihin en büyük çöküşlerin astrolojik kodlarını bir otopsi masasında gibi açacağız ve 2026 bir kriz yılı mı sorusuna yıldızların fısıldadığı karanlık yanıtı arayacağız. Hazırsanız finansın yıldız haritasını kanla yazılmış bir kehanet kitabı gibi açıyoruz. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Önce en büyük felaketin kalbine inelim. 1929. Kara Perşembe geldiğinde, borsa bir gecede değil, yıllarca sürecek bir sonsuz karanlığa gömüldü. Sanki gökyüzü, insanlığın kibrini bir anda boğazına düğümlemişti. Finansal astroloji merceğimizi taktığımızda ilk çarpıcı imza beliriyor. Satürn-Uranüs karesi. Satürn, eski düzenin taş gibi soğuk gardiyanı, kısıtlamanın ve zincirlerin efendisi. Uranüs ise gökten inen yıldırım, ani yıkımın ve devrimin vahşi şoku. Bu iki titan birbirine 90 derece kılıç kuşandığında, ne kadar heybetli görünürse görünsün sistem çatırdar, devrilir, tıpkı bir ortaçağ kalesinin temellerine dinamit yerleştirilmiş gibi. Üstüne bir de ekleyin, 1929 Ekim'inde Güneş, Terazi burcunun en ölümcül derecelerinde, Via Combusta'da, yani yanık yolda yanıyordu. Tarih boyunca piyasaların yön değiştirdiği, balonların alev alev patladığı o lanetli çöl. Gökyüzü bağırmıştı aslında. Bir fırtına öncesi gök gürültüsü gibi. Ama kimse kulak asmamıştı. Via Combusta, Latince, yanık yol ya da yanan yol, astrolojinin en eski ve en gizemli kavramlarından biridir. Zodyakta Terazi burcunun 15 derecesinden Akrep burcunun 15 derecesine kadar uzanan 30 derecelik bölgeyi ifade eder. Yani kabaca 15 derece Terazi, 15 derece Akrep arası. Bu bölgeye yanık yol denmesinin nedeni, antik astrologların burayı uğursuz, tehlikeli, yakıcı ve öngörülemez bir alan olarak görmesidir. Zamanı ileri saralım, 2008'e, Morgığıç balonunun patladığı o kanlı yıla. Dünyayı sarsan kriz sırasında gökyüzünde çok daha nadir, çok daha ölümcül bir imza parlıyordu. Plüton'un Oğlak burcuna girişi. Plüton, ölümün ve yeniden doğuşun karanlık lordu, çürümenin ve küllerden yükselişin efendisi. Oğlak ise bankaların, devletlerin, kurumsal devlerin taş sütunları. Plüton bu burca adım attığında, yıkılmaz denen devler birer birer diz çöktü, sanki gökyüzü, kapitalizmin tahtına zehirli bir hançer saplamıştı. Üstelik aynı dönemde Satürn-Uranüs karşıtlığı tam gaz devam ediyordu. Eski düzen, Satürn ile ani şoklar, Uranüs arasında ölümcül bir çekişme, sistemin omurgasını kıran bir makas. Finansal astrolojide Satürn-Plüton bağlantıları her zaman sistemik daralma, toplu infaz anlamına gelir, bir imparatorluğun çöküşü gibi. Akademik kitaplar bunu aşırı borçlanma diye yumuşatıyor. Biz diyoruz ki, gökyüzü takvimi, o çöküşün tam saatini çoktan işaretlemişti, bir cellat saati gibi. Sizce ekonomi tamamen rasyonel mi işliyor, yoksa kitlelerin korkusunu, açgözlülüğünü yöneten, görünmez dev döngüler mi var? Yorumlarda yüzleşelim, çünkü gerçek orada gizli. Neden hep Ekim? 1907 Paniği, 1929 Kara Perşembe, 1987 Kara Pazartesi, 2008 Lehman.
Büyük çöküşlerin çoğu neden sonbaharda, özellikle Ekim'de patlıyor, sanki sonbahar yaprakları gibi. Ekonomide her yıl aynı mevsimde soluyor. Finansal astrolojide buna Ekim etkisi diyoruz. Güneş teraziden akrebe geçerken denge paramparça oluyor. Akrep, borçların, başkalarının parasının, vergilerin ve ölümcül sırların zehirli kuyusu. Tam bu geçişte piyasalar en çıplak, en savunmasız hale geliyor, bir kurban gibi. Bir de üstüne sıkça gözden kaçan detay, Merkür ve Venüs retroları. Merkür ticaretin, kararların hızlı aklı, Venüs değer algısının, para akışının yumuşak kalbi. Bu ikisi geri giderken yatırımcılar körleşiyor, panikliyor, gerçek değeri bir sis perdesinin arkasında kaybediyor, tıpkı bir aynanın çatlaması gibi. 1987 Kara Pazartesi'nin hemen öncesinde Venüs retrosu tam da bunu yapmıştı. Değer algısını paramparça etmişti. Ekonomi uzmanları psikolojik tetikleyici diyor. Biz diyoruz ki, gökyüzü, tetikleyiciyi çoktan yerleştirmişti, bir saatli bomba gibi. Ve işte 2026'nın en karanlık bombası. Via Combusta'nın 2026 tetikleyicisi Venüs retrosu. 2026'nın son çeyreği, tam da o lanetli yanık yolun kalbinde patlayacak gibi görünüyor. Venüs, 3 Ekim 2026'da 8 derece Akrep'te retro harekete başlıyor ve 13 Kasım 2026'ya kadar gerilemeye devam ediyor. Önce Akrep'in derin sularında, sonra 25 Ekim civarında Libra'ya geri dönerek Via Combusta'nın tam ortasından, 15 derece Terazi, 15 derece Akrep arası geçerek çıkıyor. Venüs finansal astrolojide parayı, likiditeyi ve değer algısını temsil eder. Venüs'ün Akrep'in o tekinsiz, gizli kriz dolu sularında ve tam da yanık yol üzerinde geri gitmesi, 1987 ve 2008 krizlerindeki o değerin bir anda buharlaşması etkisini tetikleyebilir. Sanki piyasalar bir anda alev almış, her şey kül olup uçmuş gibi. Borç krizleri, banka iflasları veya gizli tutulan finansal yolsuzlukların, Akrep teması, bu dönemde yanarak gün yüzüne çıkması kaçınılmaz görünüyor. Ekim-Kasım 2026, tarihsel olarak en savunmasız aylardan biri zaten. Bu retro ile birleşince, değer balonları patlayabilir, likidite donabilir ve panik dalgaları yayılabilir. Gökyüzü burada sadece fısıldamıyor, haykırıyor. Dikkat, ateş hattındasınız. 2026'da portföyünüzü koruyacak veya yok edecek astrolojik senaryolar. Birinci kripto paralar ve dijital varlıklar. Büyük filtre gösterge. Satürn'e Neptün kavuşumu. 0 derece Koç ve Plüton Kova. Neptün, balonları ve illüzyonları temsil eder. 0 derece Koç gibi sert bir noktada Satürn, disiplin ve kısıtlama ile çarpışması, içi boş olan binlerce altcoin projesinin bir gecede buharlaşmasına neden olabilir. Bu, kripto dünyası için bir temizlik dönemidir. Vahşi ormandaki zayıf ağaçların kökünden sökülüp atılması gibi. Plüton Kova'da olduğu için dijital para yok olmayacak. Ancak merkeziyetsiz yapıların yerini, devletlerin ve merkez bankaların, Satürn etkisiyle çok daha sert regüle ettiği sistemler alacak. Vahşi Batı dönemi 2026'da resmen kapanıyor, kapılar kilitleniyor, kovboylar kovuluyor. İkinci altın ve değerli metaller, kadim demir çapa gösterge, Satürn'ün Koç geçişi ve Via Combusta gerilimi. Finansal sistemdeki sisli Neptün etkisi, devalüasyon, enflasyonist belirsizlik, yatırımcıyı en eski ve en somut değere, yani altına itecektir, geminin fırtınada demir attığı tek sağlam yer gibi. Zamanlama, özellikle Ekim 2026'daki Via Combusta döneminde, kağıt paraya ve borsaya duyulan güven sarsıldığında, fiziksel olanın değeri katlanabilir. Satürn Koç'ta kendi başının çaresine bakma enerjisi verir. Bu da yatırımcının elinde tutabildiği varlığa yönelmesi demektir. Üçüncü teknoloji hisseleri ve yapay zeka, Uranüs fırtınası gösterge, Uranüs'ün ikizlere girişi, Mayıs 2026. Uranüs teknoloji, ikizler ise bilgidir. Bu ikili birleştiğinde devasa bir volatilite, oynaklık yaratır. Bir gün gökyüzü yıldırım yağdırırken ertesi gün güneş doğar. Yapay zeka sektöründe devrimsel bir sıçrama olurken, aynı zamanda bu teknolojinin getirdiği etik veya teknik krizler nedeniyle bazı dev teknoloji şirketlerinin hisselerinde ani ve şok edici çöküşler görebiliriz. Portföyler bir gün %20 artarken ertesi gün %30 düşebilir. Sabit kazanç kavramı bu sektör için bir hayale dönüşebilir. 2026 yatırım araçları risk haritası. Kripto, altcoin'ler, Satürn'e Neptün tokatı, büyük bir kısmının sıfırlanması çok yüksek. Borsa, endeksler,
Via Combusta, Ekim 2026. Sert düzeltmeler. Ayı piyasası yüksek. Altın, gümüş, Güneş o Satürn sertliği, panik anında tek sığınak, yukarı yönlü ivme düşük orta. Gayrimenkul, Satürn Koç, ateş, likidite sorunu, hareket edemeyen varlık sıkıntısı orta. Yanık yolda portföy yönetimi için kritik uyarı 2026'nın Ekim ve Kasım aylarında Venüs Akrep'te retro yaparken, Via Combusta içinde, dip fiyattan alıyorum dediğiniz her şey daha derin bir dibe düşebilir. Astrolojide bu dönem, düşen bıçağı tutmaya çalışmak gibidir. Bu dönemde nakit, likidite, kraldır. Ancak o nakdin hangi para biriminde olduğu, Uranüs ikizler etkisiyle paraların değer değişimi, hayati önem taşıyacaktır. Peki, asıl soruya, bıçağın ucuna gelelim. Sırada ne var? Tarih tekerrür edecek mi? Yoksa bu sefer daha mı vahşi olacak? Finansal astroloji haritasına baktığımızda, 2025 sonu ve özellikle 2026 başı ürkütücü derecede kritik görünüyor. Sanki gökyüzü, bir sonraki büyük depremin fay hatlarını çoktan çizmiş. Neden mi? Satürn ve Neptün kavuşumu, 20 Şubat 2026'da tam olarak 0 derece Koç'ta bir araya geliyorlar. Binlerce yıldır ilk kez bu kadar keskin bir bıçak noktasında. Bu ikili en son Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi dev siyasi-ekonomik enkazlarda görülmüştü. Neptün'ün sisli, hayali balonları Satürn'ün demir gerçekliğiyle çarpıştığında patlar, bir rüyanın cam gibi kırılması gibi. Finansal piyasalarda belirsizlik zirve yapacak, hayaller sert bir duvara toslayacak. Uranüs ikizlere geçişi, 25 Nisan 2026'da Uranüs kesin olarak İkizler Burcu'na giriyor. İletişim, ticaret ve dijital dünyanın burcu olan ikizlere adım atan Uranüs, borsa sistemlerinde, kripto paralarda, iletişim teknolojilerinde radikal, kaotik bir fırtına koparabilir, sanki gökyüzü, tüm kabloları birden koparıp yeniden bağlayacak. Tarihsel döngüler bize acımasızca şunu söylüyor. Satürn ve dış gezegenler, Uranüs, Plüton, arasındaki sert etkileşimler her zaman bir temizlik getirir, bir yangın gibi, eskiyi küle çevirir. 2008'deki Plüton Oğlak geçişinin modern, daha vahşi versiyonunu şimdi Plüton'un Kova burcuna tam yerleşimiyle, 2024 sonundan itibaren kalıcı, yaşıyoruz. Bu, paranın tamamen şekil değiştireceği, eski borsa yapılarının, merkez bankaların, geleneksel finansın temellerinden sarsılacağı bir dönemin habercisi bir imparatorluğun son günleri gibi. Sonuç olarak, akademik dünya bu bağlantıları nedensellik yok diye geçiştirse de, tarih defalarca kanıtladı. Gökyüzüyle yeryüzü arasında görünmez, çelik bir ip var. 1929 ve 2008 bize şunu öğretti. Her zirvenin bir uçurumu, her balonun bir patlama saati vardır. Ve o saat geldiğinde, gökyüzü işaretlerini çoktan vermiş oluyor, bir cellatın gölgesi gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gökyüzündeki bu devasa döngüler cüzdanınızı gerçekten etkileyebilir mi? Yoksa hepsi karanlık bir masal mı? Eğer bu tür derin, ürkütücü analizlerin devam etmesini istiyorsanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yazıda belki de sizin portföyünüzün yıldız haritasına, kendi enkazınıza bakarız. Şimdilik hoşça kalın. Ve lütfen, gökyüzüne bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü o her zaman, sessizce izliyor. Ve bekliyor.